Hayatınızdaki erkek ne yaparsanız yapın ilgisizse ve her geçen gün sizden uzaklaşıyorsa, yaptığınız fedakarlıkları asla görmüyorsa ve sevdiğiniz için yaptığınız şeyler göreviniz haline geldiyse doğru yerdesiniz arkadaşlar. Öncelikle bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece her hafta yayınladığım yeni videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra bir erkeğin sizi kaybetmekten korkmasını sağlayacak 5 gizli yöntemi anlatacağım arkadaşlar. Burada şu uyarımı dikkate alın arkadaşlar. Eğer ilişkiniz güzel gidiyorsa sırf merak için bu videoyu ilişkinize uygulama hatasına kesinlikle düşmeyin. Yoksa güzel giden ilişkinize zarar verebilirsiniz. Bu videoda söyleyeceklerim artık yapabileceğiniz bir şey kalmadığında uygulanması gereken davranışlardır. İlişkinizde sorun olmasa bile bu video günün birinde işinize mutlaka yarayacağı için sonuna kadar izlemenizde fayda olacaktır. Geçelim maddelerimize. 1. Duygularınız ve onun duyguları hakkında konuşmayı bırakın. Bir erkek eğer sizden uzaklaşmaya başladıysa bu süreçte sürekli duygularınızdan bahsederek onun da size karşı olan duygularını sürekli sorguladığınızı fark etmişsinizdir. Böyle bir süreçte sürekli duygularınızdan konuşmaya çalışmanız erkekten güvence beklediğiniz anlamına gelecektir arkadaşlar. Sizden uzaklaştığı halde ondan hala güvence beklediğinizi görmesi de kendinize saygı duymayan bir kadın olduğunuzu düşünmesine neden olacaktır. İlişkiniz normal giderken karşılıklı olarak duygulardan bahsetmek çoğu zaman sorun oluşturmasa bile erkek sizden uzaklaşırken duygulardan konuşmayı bırakıp günlük konulardan konuşmak ve konuları çok fazla uzatmamak size karşı ilgisini geri kazandıracak bir etki oluşturur. Ama bu davranış tek başına bir şey ifade etmeyecektir. İkinci maddemize geçmek istiyorum. Onunla sohbet başlatmayı bırakın fakat tamamıyla sessizleşme hatasına da düşmeyin. Uzaklaşan erkeği ikna etmeye çalışan çoğu kadın ya tamamen sessizleşiyor ya da erkeğin üstüne çok fazla düşerek sevgisini ispat etmeye çalışıyor. Bu iki davranış tarzı da erkeğin kaçış sürecini hızlandırıyor maalesef. Özellikle onunla sohbet başlatmak için sürekli bahaneler bulmak, buluşmak için can atmak, erkek buluşmayı iptal ettiği halde yeniden buluşma tarihi almaya çalışmak yapılabilecek en büyük hatalardandır. Burada yapılacak şey irtibatınızı tam olarak koparmadan, arayı fazla açmadan ya da onu cezalandırmaya çalışmadan günlük aktivitelerinize devam etmektir. Vaktinizi değerli hale getirdiğinizde sizden uzaklaşan erkek eski ilginizi geri kazanmak için hamleler yapmaya başlayacaktır arkadaşlar. Burada davranışlarınızın genel mantığı erkeği ikna etmeye çalışır gibi gözükmemektir. Eğer sizi bu derece değersiz hissettiren bir erkeğin sadece onayını almaya çalışıyorsanız onun için garanti bir kadına dönüşürsünüz ve artık sadece canı istediğinde size ulaşmaya çalışır. 3. Ona istediği tüm ilgiyi vermeyin. Sizden uzaklaşan erkekler için ilgili olmanız göreviniz haline gelmiştir. Sürekli verdiğiniz bu ilgiyi azaltmaya başladığınızda ve eskisi kadar garanti gözükmediğinizde bu ilgiyi tekrar görmek için ara ara sizi ölçmeye çalışacaktır ve yaklaşmaya çalışacaktır. Eğer bu süreçte yine dünden razıymış gibi hemen kaldığınız yerden devam etme hatasına düşerseniz bu kez daha mesafeli olduklarını göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü size ilgisiz ve umursamaz olduğu zamanlarda ona mesafeli olsanız bile birkaç defa panikleyip geri dönen bir erkeğe hiçbir şey yokmuş gibi kaldığınız yerden devam ederseniz eğer artık korkuya kapılacak bir durum olmadığını göreceği için sadece canı istediğinde size ulaşacaktır. Burası çok kritiktir. Bu yüzden geçmişte göreviniz haline gelen ilgiyi tamamıyla vermeyin. Her istediğinde sizinle görüşmesin ve planlarınızı onun için ertelemeyin. Her istediğini yapmaya çalıştığınız durumlarda zaten onu ikna etmek için bunu yaptığınızı düşündüğü için hayır dediğinizde size meydan okumak için ortalardan kaybolmaya başlayabilir. Bu normaldir. Tabii ki bu söylediklerim ilgisi tamamen biten, sizi değersizleştiren erkekler için geçerlidir arkadaşlar. Normal bir erkeğe bu şekilde kesinlikle davranmayın. Dördüncü maddemiz, planlarınızı iptal ederse onunla hemen plan yapmayın. Hayır demekten ve planınızı iptal etmekten de korkmayın. Size ilgisi azalan ve artık gelecek görmeyen bir erkek sürekli planlarını iptal etme eğiliminde olacaktır arkadaşlar. Yaptığınız planları bir bahaneyle iptal ederse bunu neden yaptığına dair sorular sormayın. Tekrar plan yapmak için adım atan tarafta olmayın. İş hayatınızda ya da normal hayatınızda daha önce planladığınız buluşmalarınızı
Sizi aniden aradığında iptal ederek onunla bir araya gelmek için de can atmayın. Canı istediğinde gecenin bir yarısı habersiz bir şekilde evinizin önüne gelip sizi almaya çalıştığında size kesinlikle ulaşamasın. Bu tarz şeyler başlangıçta onu kızdıracaktır. Çünkü o egoyu ona yüklemiştiniz. Fevrileşmeden ve ilişkinizi bitirmeden bu tarz davranışları uygulamaya devam ederseniz size zamanla saygı duymaya başlayacaktır. Buradaki püf nokta bu davranışları onu cezalandırmak ya da zor kadını oynamak için yapmadığınızı bilmesidir arkadaşlar. Yoksa size karşı daha büyük bir direnç gösterecek ve zıtlaşmaya başlayacaktır. Bunu istemeyiz kesinlikle. Özellikle eskisi gibi her istediğini yerine getirmediğiniz için ve hayır demeyi bildiğiniz için onun gözünde ne istediğini bilen bir kadına dönüşeceksiniz. Bunu bilmesi gerçekten sizi önemli hale getirecek. Sizin de bir hayatınız olduğunu ve hayatının merkezinde olmadığını gösterdiğiniz zaman değerli vaktinizi almak için çevrenizde olmaya başlayacaktır. Başlangıçta belki size kızabilir çünkü ona tüm bunları alıştırdığınız için göreviniz haline gelmişti. Kızması normaldir arkadaşlar. Ama kızıyor diye eskisi gibi davranma hatasına kesinlikle düşmeyelim. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Kesinlikle yapmanızı istemediği şeyleri sırf onu sinirlendirmek için de yapmayın. Bu yapılan en bariz hatalardan. Eğer bilinçli kıskandırma çabalarına girerseniz ya da özellikle öfkelendirmek için hiç istemediği şeyleri yaparsanız tek yapacağı şey size meydan okumak olacaktır. Kendi hayatınıza dönün, ilgi alanlarınıza vakit ayırın. Aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirin. Sadece ona göre plan yapmayı da bırakın. 5. maddemiz size mesaj atarsa ona geri dönmek için kendinize bir zaman sınırı verin. Aşırı müsait de olmayın. Sizden tamamen uzaklaşan bir erkeğe karşı yapacağınız en büyük yanlış her aradığında anında açmak, attığı mesajlara anında cevap vermek olacaktır. Tabii bunu yaparken erkeğin davranış tarzını gözlemlemek çok önemlidir. Her erkekte aynı şekilde sistem işlemez. Bak sen bana 1 saat sonra cevap veriyorsun, ben de sana 3 saat sonra cevap veririm der gibi attığı mesaja 3 saat sonra cevap vermek yanlıştır. Bu tarz davranışlar sadece rekabet oluşturur. Aramalar için de durum aynıdır arkadaşlar. Her aradığında hemen açmak ne kadar yanlışsa ona ders vermeye çalıştığınızı belli ederek özellikle açmamak da o kadar yanlış olacaktır. Bunu belli etmeden ve yavaş yavaş yapmalısınız ki ondan yavaşça uzaklaşmanız ona ders vermeye çalışmadığınızı gösterecektir. Böyle durumlarda alanında uzman olmayan bilinçsiz ve yetersiz bazı kişilerin dediği sıcak ve soğuk mantığı asla etkili olmayacaktır. Böyle bir durumda ilgiyi kademeli olarak düşürmek ve bunu yaparken de ego savaşına girmemek çok önemlidir. Diyelim ki sizi aradı arkadaşlar. Bazen telefonunuza ulaşamasın ve bunun için ona açıklama yapmayın. Telefonum çekmiyordu, aramışsın diyerek ufak bir açıklama yapabilirsiniz belki. Bazen de açıklama yapmanıza gerek yoktur. Asla telefonunuzu açmadığı halde onu defalarca üst üste aramayın ya da üst üste defalarca mesaj atmayın. Telefonu açmadığı için ya da mesajınıza cevap vermediği için ayrılık mesajı atıp onu cezalandırmaya çalışmayın. Çünkü bu yöntem etkili olmayacaktır. Siz ne kadar öfkelenirseniz erkek o kadar umursamaz hale gelecektir arkadaşlar ve sizi kızdırmak umurunda bile olmayacaktır. Unutmayın, önemli olan onun size karşı duygularını harekete geçirmektir. Özellikle bu konuyla alakalı derinlemesine bilgiler verdiğim bir erkeğin kaybetmekten korkmasını sağlayıp aşık etmenin 9 yolu videosunu da mutlaka izleyin. Birazdan ekranda gözükecek. Bu konuyla alakalı sorularınızı yorum kısmında belirtebilirsiniz. Sorularınızı cevapladığım yeni bir videoda hazırlarım arkadaşlar. Böylece hayatın içinden sorularınıza cevap verdiğim daha etkili videolarda yayınlamış olurum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olarak bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.